Bir tarafta dünyanın en pahalı silah projelerinden biri. Amerika Birleşik Devletleri'nin trilyon dolarlık uçan bilgisayarı F-35. Diğer tarafta ise Rusya'nın 5. nesil cevabı. NATO'ya karşı elindeki en büyük kozlarından biri olan Su-57. Evet, bugün Türk savunma sanayini konuşmuyoruz. Bugün iki yabancıyı konuşuyoruz ve sadece iki savaş uçağını karşılaştırmayacağız. Havacılık mühendisliğinin zirvesinde oynanan, kuralları sessizce değiştirilen bir satranç maçını masaya yatıracağız. YouTube hangisi döver başlıklı videolarla dolu ama bu video onlardan biri değil. F-35 görünmez, Su-57 hızlı deyip geçmeyeceğiz. Bugün işin mutfağına gireceğiz. Neden F-35'in boyası aslında bir boya değil? Su-57 burnundaki radar yetmezmiş gibi neden kanatlarına da radar yerleştirdi? Biri motor ısısını yakıtına saklarken diğeri neden lazer silahlarıyla kendini savunuyor? Eğer kahveniz hazırsa arkanıza yaslanın. Çünkü bu videonun sonunda bu iki uçağın sadece ne yaptığını değil, neden böyle tasarlandığını da anlayacaksınız. Önce 5. nesil savaş uçaklarında en önemli olarak kabul edilen kavramı bir netleştirelim. Stealth yani görünmezlik. Uçaklarda görünmezlik sihirli bir pelerin değil. Bu iş tamamen geometri, malzeme bilimi ve elektromanyetik fizik meselesi. Yani bilimin çok fazla alanı bu iş için bir araya geliyor. Önce F-35 ile başlayalım. Bu uçağın en büyük sırrı yüzeyinde. Eski nesil gizli uçaklarda F-117 veya B-2 gibi platformlarda radar soğurucu özel boyalar kullanılırdı. Bu boyalar etkiliydi ama bakım açısından tam bir kabustu. Yoğun yağmurda bile bozulma riski vardı. F-35'te ise Lockheed Martin mühendisleri işi kökten değiştirdi. Bazı kaynaklarda fibermat olarak anılan bu teknoloji bir boya değil. Karbon nanotüplerden oluşan doğrudan uçağın kompozit gövdesine yedirilmiş bir katman. Radar dalgaları uçağa çarptığında geri sekmek yerine bu yapı tarafından emiliyor ve ısıya dönüştürülüyor. Bu sayede F-35 tam anlamıyla bir radar süngeri gibi davranıyor. Üstelik gövdesindeki paneller mikron seviyesinde hizalanmış durumda. Dışarıdan bakıldığında vida başı bile seçemezsiniz. Sonuç olarak da düşman radarında bıraktığı iz büyük bir savaş uçağından çok bir golf topunu andırıyor. Su-57'ye baktığımızda ise farklı bir felsefe görüyoruz. Ruslar Amerikalıların ulaştığı aşırı gizlilik seviyesini birebir kopyalamaya çalışmamış gibi duruyor. Bunun en net göstergesi motor hava alıkları. Su-57'nin hava girişlerine baktığınızda motorun fan bıçaklarını doğrudan görebiliyorsunuz. Gizlilik açısından bu ciddi bir dezavantajdır. Çünkü dönen metal fanlar radar için adeta dev bir ayna gibidir. F-35S duct adı verilen kıvrımlı hava kanallarıyla motoru radardan gizlerken Su-57'de daha düz bir yapı tercih edilmiş. Ruslar bu açığı hava kanalının içine yerleştirdikleri radar engelleyici ızgaralarla telafi etmeye çalışıyorlar. Yani F-35 beni hiç görmesinler anlayışıyla tasarlanmışken Su-57 beni geç fark etsinler, fark ettiklerinde de çok geç olsun mantığıyla ortaya çıkıyor. Gövdedeki açık perçinler, paneller arasındaki boşluklar Batı standartlarına göre kusur sayılabilir. Ama Rus tasarım felsefesinde bunlar yüksek manevra kabiliyeti ve daha düşük bakım maliyeti karşılığında kabul edilebilir ödünler. Yani bunlar bile bile yapılmış işler. Görünmezlikte durum böyle. Şimdi gelelim işin en kritik alanlarından birine. Sensörler. F-35'in asıl gücü taşıdığı füzelerden çok pilotun kafasındaki yaklaşık 400 bin dolarlık kaskta gizli. Bu kask uçağın etrafına yerleştirilmiş 6 adet kızılötesi kameradan gelen görüntüyü tek bir kesintisiz panorama haline getiriyor. Pilot aşağı baktığında kokpit zeminini değil, doğrudan altındaki araziyi, binaları ya da hedefi görüyor. Uçağın burnunun altında bulunan EOTS sistemi ise radarı açmadan yalnızca ısı ve optik görüntüyle kilometrelerce uzaktaki hedefleri tespit eder ve lazerle işaretleyebilir. Radarı açmadan tespit gerçekten çok büyük avantaj. 5. nesil savaş uçaklarında gizliliğin korunmasına ciddi anlamda hizmet eden bir özellik bu. Peki Rusların buna cevabı ne? Cevap oldukça net ve işin açığı biraz da ilginç. Daha fazla radar. Su-57'de yalnızca burunda değil, gövdenin yanlarında ve kanat köklerinde de radarlar bulunur. Asıl dikkat çekici olansa kanat ön kenarlarına yerleştirilen L bandı radarlar. Burada biraz fizik devreye giriyor. F-35 gibi stealth uçaklar kısa dalga boylu X bandı radarları yanıltmak üzere şekillendirilmiş uçaklar. Ama daha uzun dalga boyuna sahip L bandı radarlar bu geometriden etkilenmez ve stealth gövdelerde rezonans oluşturabilir. Yani Su-57 tamam seni göremem ama orada bir şey olduğunu anlarım der. Orada bir şey olduğunu anlayabilmek de bazen hayat kurtarır ama elbette yeterli değil. Olay şu, L bandı radarların çözünürlüğü düşük. Hedefin yerini kabaca gösterir ama füze kilidi için yeterli değil. Bu da F-35'e kaçmak ya da pozisyon değiştirmek için kritik zaman kazandırır. Sensörlerden sonra da gelelim şimdi işin en önemli boyutlarından birine, yani motorlar. Motorlar iki uçağın karakterinin tamamen ayrıldığı nokta. Su-57'de şu an AL-41F1 motorları kullanılıyor. Ama nihai hedef İzdeliye 30 olarak bilinen yeni nesil motorlar.
Bu motorların en önemli özelliği art yakıcı kullanmadan ses hızının üzerine çıkabiliyor olmaları ve 3 boyutlu itki yönlendirmesi. Nozulların her yöne hareket edebilmesi Su-57'ye olağanüstü manevra kabiliyeti kazandırır. Yakın hava muharebesinde yani ilk dalışında bu özellik F-35 için ciddi bir tehdit anlamına gelir. F-35'in Pratt Whitney F-135 motoruysa dünyanın en güçlü savaş uçağı motorlarından biri ama önceliği farklı. Bu motorun görevi akrobasi değil, uçağın devasa elektronik altyapısını beslemek ve gizliliği korumak. F-35 o kadar yoğun bir ısı üretiyor ki klasik çözümler bir işe yaramadı ve mühendisler sıra dışı bir çözüm geliştirdiler. Yakıtı soğutucu olarak kullanmak. Uçağın içindeki yakıt elektronik sistemlerin ısısını emen bir ısı havuzu görevi görür. Yani genel olarak baktığımızda Su-57 motor gücünü manevraya, F-35 ise bilişsel üstünlüğe harcar. Biri kas gücü, diğeri beyin gücüdür. Burada ip dalışı neymiş? Hangi çağdayız diyebilirsiniz. Ama mesele o kadar basit değil. Havadaki uçakların sadece biri 5. nesil, diğeri eski nesilse evet ip dalışı diye bir şey olmaz. 5. nesil hiç görünmeden zaten diğerine füzesini ateşler. Ama ya iki tarafta 5. nesilse işte o zaman bu iki platformun ip dalışı yapacak mesafeye kadar yakınlaşması şaşırtıcı olmaz. Çünkü her ikisi de uzaktan birbirini tespit edemeyecek. İşte bu durumda Su-57'nin motor potansiyeli ciddi bir avantaja döner. Tabii karşılaştırma yaparken olmazsa olmaz başlıklardan biri her zaman mühimmat. Mühimmat tarafında da benzer bir ayrım var. F-35 gizliliğini bozmamak için silahların dahili bölmelerinde taşır. Standart konfigürasyonda 2 adet AMRAAM ve 2 bomba ya da 4 AMRAAM bulunur. Sidekick adı verilen yeni bir sistemle bu sayı 6 AMRAAM'a da çıkarılabiliyor. Su-57 ise daha geniş gövdesi sayesinde daha büyük silahları içeride taşıyabilir. Burada Rusların en tehlikeli kartı R-37M füzesi. 300 kilometreyi aşan menziliyle bu füze doğrudan F-35'i vurmak için değil, tanker ve AWACS uçaklarını avlamak için tasarlandı. Amaç F-35'i kör ve yakıtsız bırakmak. Ayrıca Su-57'de çok az bilinen bir savunma sistemi bulunur. 101 KSO. Uçağa yaklaşan ısı güdümlü bir füze algılandığında bu sistem döner ve füzenin arayıcı başlığına lazer tutarak onu kör eder. Bu tür sistemler genelde büyük nakliye uçaklarında görülür. Bir avcı uçağında bulunması gerçekten dikkat çekici. Haberleşme boyutunda ise F-35 açık ara önde. MADL veri bağı sayesinde F-35'ler dar açılı ve tespit edilmesi son derece zor sinyallerle birbirleriyle veri paylaşır. Bir F-35 radarını açmadan başka bir F-35'in gördüğü hedefi kendi ekranında görüp ateş edebilir. Bu uçaklar bireysel değil, bir ağın parçası olarak savaşır. Su-57 ise daha bağımsız bir yaklaşımı benimser. Bu da bilinçli bir tercih bu arada. Rus doktrini merkezi ağların çökebileceğini varsayar. Bu nedenle her Su-57 tek başına görev yapabilecek sensör ve silahlarla donatılır. Batı bağlantıya güvenir, Rusya ise bağımsızlığa. Ve son olarak da değinmemiz gereken başka gerçeklerden kısaca bahsedelim. 2026 itibariyle dünyada 1200'den fazla F-35 aktif olarak uçuyor. Onlarca ülke tarafından kullanılmış. Binlerce saat operasyonel tecrübe kazanmış. Yani olgun bir platform. Su-57 cephesinde ise sayı çok daha düşük. Tahminen 30 civarında operasyonel uçak var. Ukrayna Savaşı'nda Su-57 kullanıldı. Ama Rusya bu uçağı cephe hattından uzak tuttu hep. Çünkü tek bir Su-57'nin düşürülmesi bile ciddi bir prestij ve teknoloji kaybı anlamına gelir. Sonuç olarak da beklenen soruya gelelim. Hangisi kazanır? Eğer iki uçak ip dalışı mesafesinde karşı karşıya gelirse Su-57'nin üstün manevra kabiliyeti elbette belirleyici olabilir. Ama modern hava savaşı çoğunlukla böyle işlemez. Hala iki 5. nesil uçak arasında ip dalışı ihtimali var olsa da modern savaş ilk görenin ilk vurduğu bir oyundur. Bu oyunda F-35 bir sistemler bütünü, Su-57 ise bir gladyatör ve tarih bize şunu gösterir. İyi organize edilmiş sistemler tek tek ne kadar güçlü olursa olsun yalnız savaşçıları genellikle yenerler. Gerçek cevabı ise belki bir gün sahada görürüz. İzleyip göreceğiz. Gerçi görme ihtimalimiz de bu ara yükseliyor gibi. Allah'a emanet olun.